Çok yoğun bir hafta geçirdim ve bu hafta boyunca network'ün ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anladım. Bu videoda da size network hakkında konuşacağım. Cebinizdeki paranız, kolunuzdaki saat, üstünüzdeki kıyafetler, altınızdaki araba, oturduğunuz ev, arkadaşlar bunların hiçbir önemi yok. Eğer bir işinizi hallettirmek istiyorsanız, bir işinizde başkasının size yardım etmesini istiyorsanız. Network dediğimiz şey başarıya giden yolun ta kendisi aslında. İş mi arıyorsunuz? Networkleriniz sayesinde iş bulabiliyorsunuz. Herhangi bir sorunu mu çözmeniz lazım? Networkleriniz sayesinde çözebiliyorsunuz. Bilmediğiniz bir şeyle karşılaştınız. Yine networkleriniz sayesinde bunu çözebiliyorsunuz. Bu network dediğimiz şey aslında bir şekilde sizden daha tecrübeli olan insanlara danışabilmek ve onların size yardım etmesini sağlayabilmek bence. Ve aynı şekilde sizin yürüdüğünüz yoldan gelen insanlara da yardım etmek. Network sadece bence iyi niyetli insanların yapabileceği bir şey. Kötü niyetli insanlarda bu zaten başından anlaşılan bir şey. Telefonunuzdaki kişilerden örnek vereceğim. 100 kişi varsa telefonunuzda bunun 30'unu belki siz rahatlıkla arayabilirsiniz bir sorununuz olduğunda. Bunu 70'lere çıkartmak, 80'lere çıkartmak zaten olayı değiştiriyor. Şu an yaptığımız işle ilgili bir sorun yaşadık ve sorunu çözen kişi Beşiktaş'ta sıradan bir bankta otururken tanıştığım bir insandı. O insanla biz 20 dakika sohbet ettik. Birbirimizi iyi tanıdık, aynı yollarda geçmişiz, benzer hayatlarımız var falan. İyi anlaştık ve bir telefonla o sorun çözüldü. O kadar kişi kayıtlı rehberimde ve bunu yapabilecek tek insan oydu. Bu ve bunun gibi pek çok şey oldu bu hafta. Geleceğim şimdi network'ünüzü nasıl geliştirebileceğinize. Arkadaşlar kesinlikle tek başınıza olmanız lazım. Arkadaş çevrenizde bunu yapamıyorsunuz. Ben mesela etkinliklere gidiyorum, tek başıma gidiyorum ve tek başına olan insanların yanına gidip tanışıyorum. Tanışmaların bazılarında güzel networkler ediniyorum, bazıları ters tepiyor, sohbet etmek istemeyen birisi denk geliyor. Beni yalnız bırakır mısın diyor, yanından gönderiyor. Bunlar olabiliyor ama iyi niyetli olanlara geliyorum tekrar. İnsanlarla tanıştığınız zaman bu insanlar sizde bir ışık görebilmeli. Anlamalı ki ben o adamı, o kadını, o kimse işte ben onu boş yere aramayacağım. Ben aradığımda bir durum var demek. Öyle her gün makarasını arayıp da abi nasılsın ya nasıl gidiyor hadi gel tatile gidelim. Bu şekilde gelişen bir ilişkide çok nadiren olumlu geri dönüşler alabilirsiniz. Bunlarda da bu arada eğer olursa bu gerçekten iyi arkadaş olabilirsiniz. Çünkü artık birlikte vakit geçiriyorsunuz. Bu olmazsa mesela kendimden düşünüyorum. Ben bir fuara gittim ve birisi geldi yanıma numaramı verdim. Her gün beni arıyor böyle ne yapıyorsun abi nasılsın diye. İkinci günden sonra o telefonu açmam mesela. Onun niyeti çünkü burada anlayabiliyorum. Onun niyeti bir an önce böyle beni almak. Birlikte vakit geçirelim, öğrendiği her şeyi bana versin, şu olsun, bu olsun. Network'ün bir dengesi var arkadaşlar. Kimseden her zaman bir şey alamazsınız. Kimseye de her zaman bir şey veremezsiniz. Bunun artık raconu mu diyeyim neyse sıkıştınız mesela tamam mı? O kişiyi aradınız. Sizin sorununuzu çözdü. İkinci kez aramamanız lazım. Onun sizi araması gerekiyor. Yani sizdeki bir şeyin de karşıda olması lazım. Yoksa ben şu abiyle tanıştım o işte bilmem nerenin sahibiymiş bir sorunum oldukça ben onu arayacağım. İkinci aramanızdan sonra o telefon bir daha açılmayacak arkadaşlar. Çünkü bilecek ki sen arıyorsan bir şey istemek için arıyorsun. Sana niye yardım etsin insanlar durduk yere? Senden de bir şeyler alabiliyor olmaları lazım. Bundan dolayı network'ün böyle ince çizgileri var. Kimseden devamlı olarak bir şey istememek gerekiyor. Şimdi bu insanlarla nasıl tanışacağınıza geleceğim. Sıra dışı aktiviteler yaparsanız böyle insanları yakalayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Normal hayatınız nasıl mesela? Uyanıyorsunuz, işe ya da okula gidiyorsunuz. Oradan sonra eve geliyorsunuz. Arkadaşlarla kahve içiyorsunuz falan filan. Bu zaten normal bir düzen tamam mı? Ülkenin yarısının düzeni bu şekildedir belki. Farklı olan şu. Girişimcilerin toplandığı etkinliklere gideceksiniz. Zeytinyağı markalarının ödül törenlerine gideceksiniz mesela. O firmalara yani anlatmak istediğim şey şu. Mesela fotoğraf çekmekten hoşlanıyorsunuz. Gideceksiniz fotoğraf çekimi, ödül töreni bilmem nesine yani. Böyle etkinliklere gittiğiniz zaman sizinle aynı kafada olan hani normal hayatı bir kenara bırakmış, işini geliştirmek üzere kafasını kodlamış insanlarla tanışabiliyorsunuz. Çünkü o insanlar orada olmak için arkadaşlarını bırakıyorlar, işlerini bırakıyorlar, ailelerini bırakıyorlar. Oradalar çünkü onlar da bunu istiyor. Onlar da insanlarla tanışmak istiyorlar. Bu etkinliklerde zaten bir şeyler kazanabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir durum var. Tek başına duran herhangi bir insanla gidip tanışabiliyorum. Bunu yapabilme sebebim buna hazır olmam. Daha önceden ben buna hazır değildim ve bunun bir şeyi de yok. Bunu yaparsanız buna hazır olursunuz falan diyemiyorum. Çünkü bu gerçekten ya artık zorunda kalınca mı oluyor? Başka bir olgunlaşma evresi mi ne bilmiyorum ama ben küçükken bu böyle değildi. Ben çok çekinirdim. Ama mesela şu anda bir kişi göreyim tek başına dursun hemen yanına gidip telefon numarasını alabilirim. Kendi numaramı veririm. Kendimi anlatırım. Onu dinlerim. Yapabileceğimiz şeyleri konuşuruz. İşte sohbet çok güzel oldu. Hadi abi buradan da şuraya gidelim. Orada bir yemek yiyelim. Daha detaylı konuşuruz falan deyip oraya alabiliyorum. Bunu yapamama sebebim önceden sanırım şu olabilir. Bu şirketin sahibi wow çok yukarıda benden. Şöyle böyle ben bunun yanına gitsem ne diyeceğim şimdi falan. Sanırım böyle düşünüyordum ama artık hiç önemi yok böyle şeylerin. Belki şu an yaptığımız işlerle de alakalı olabilir. Hayatımla da alakalı olabilir. Bunu yorumlarda yazmanızı rica edeceğim. Bahsettiğim durumda olan bir insanın yanına gitmeye çekinen, konuşmaya çekinen birisi varsa
olursa bunun sebebi o insanı sizden üstün görmeniz mi? Şu anda mesela bir insanın bir şirketi var. Diyorum ki ben de iş yapıyorum. O da iş yapıyor. O adam benden 30 yaş büyük, örnek veriyorum. Belki 30 yıl sonra ben ondan daha iyi bir yerde olacağım. Ben bu kafada girdiğim zaman mesela bana soruyor yaşın kaç diyor. 24 diyorum. Aa hey gidi zamanlar falan dediğinde sen o zamanlar ne yapıyordun abi diyorum 24 yaşında. İşte okuyorduk, arkadaşlarla geziyorduk, tozuyorduk. Ya abi diyorum benim 24 yaşım var, şu projeleri batırdım, şu oldu bu oldu falan. Adamın da ilgisini çekiyor. İnsanlarla tanışmak gerçekten çok zor ama beni en çok yoran şey sürekli gülmek. Çünkü yeni bir insanla tanıştığımda hani böyle dümdüz bakamıyorum. Gülerek girmen gerekiyor, pozitiflik yayman gerekiyor. Bazen o modda olmayabiliyorum ama olmak zorundayım çünkü o insanla tanışmak istiyorum. Kendimi o moda sokma evren biraz beni yorabiliyor ama o moda bir kere giriyorum bütün gün harika gidiyor. Bütün gün yüzüm gülüyor. Bunlar sizde de olacak. Umarım bu videoyu izleyen insanlara bir etkisi olur bu network hakkında konuşmamın. Çünkü başarıya giden yol çok çalışmaktan da geçiyor, network'ten de geçiyor. Bu ikisi var. Bir de tabii pes etmemek, inanmak gibi şeyler. Ama asıl olay çalışmak ve network. Çünkü size kimse yardım etmezse arkadaşlar şu anki dünya düzeninde hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çok çalışın, istediğiniz her şeyi yapın ama başkalarına birileri yardım ediyorsa her zaman sizin önünüze geçiyor. Bu zaten yıllardır böyle gelen bir şey. Böyle de gidecek. Yaşça küçük arkadaşlar mesaj atıyorlar. Abi şöyle böyle bir iş var. Bu nasıl yapılır? Ben buna girmeyi düşünüyorum. Nasıl oldu bu falan gibi. Çok zevk alıyorum yardım etmekten. Çünkü biliyorum ki onlar da aynı yoldan geliyorlar. Onlar da bir şeyler yapıyorlar. Belki benim yaşıma geldiklerinde çok daha ileride olacaklar. Bu neden olmasın? Bana bir zararı yok. Tabii bazı insanlarda da şöyle bir şey var. En iyisi ben olayım. Kimse benim kadar iyi olmasın. En çok parayı ben kazanayım falan. Ben o tarz kafa yapısında olan bir insan değilim. Ben herkes başarsın isterim. Özellikle yakın çevrem. İnanılmaz baskı yaparım yakın çevreme de. Hadi şunu yap, niye duruyorsun? Bak bu alanda yeteneklisin. Hadi buradan yürü, şöyle yap, böyle yap. Bazen daralıyorlar da. Ama yapmak zorundalar çünkü bu hayata bir kere geliyoruz ve sonsuza kadar yaşamayacağız arkadaşlar. Hemen hemen her videoda bunu söylüyorum. O yüzden yani ot gibi yaşamaya hiç gerek yok. Evde durmaya hiç gerek yok. Rapçi Çakal'ın da bir sözü var. Bundan yıllar önce bu şarkıyı duyduğumda bir tek orası aklımda kaldı. Şarkıda başarıyı bekleme evde durarak diyor. Bu çok doğru. Çünkü dışarı çıktığınızda zaten şans denen şey sizi buluyor. O insanlarla dışarıda tanışıyorsunuz. Evdeyken dışarıyla alakanız yok. Bütün gün internette geziyorsunuz. Böyle şeylerle ilerlenmiyor. Bu videoyu izlerken bile düşünün. Şu an bunu büyük ihtimalle evde izliyorsunuz. Evde durmamanız lazım. İlgi alanlarınız neyse üstüne gitmeniz lazım. İş yapmak istiyorsanız daha önce yapan insanlarla tanışarak tecrübelerinden faydalanmanız lazım. Network konusunda ileride bu kanal büyüdüğünde büyük ihtimalle bu kanalı izleyen insanlar, bu videoyu gören insanlar da herhangi bir alanda yetenekli ya da herhangi bir şekilde iş yapan insanlar olacaklar. İleride bir gün umarım herkesi bir araya toplayıp inanılmaz güzel bir network kurabileceğimiz bir etkinlik falan yapabiliriz. Çünkü ben bunu gerçekten çok isterim. Seviyorum böyle şeyleri. Her şeyin zamanı var. Bakalım bu kanalı büyütmeye çalışıyorum. Siz de abone olursanız sevinirim. Kendimize benzeyen insanlara ulaşmaya çalışıyorum. Daha kolay ilerleyebilelim. İnsanlarla tanışmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Her gün en az bir kişiyle tanışmaya çalışın. Kim olduğu önemli değil. Yoldan geçen biri de olur. İnanın kimseyle boşuna tanışmıyorsunuz. İyi de olsa kötü de olsa size mutlaka bir şeyler öğretiyor. İlerlemek istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.